Kanalımdan ve mutfağımdan herkese merhabalar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere kolay ve pratik bir şekilde hazırlayabileceğiniz, herkesin kolaylıkla hazırlayabileceği inanılmaz lezzetli kat kat tel tel ayrılan kete tarifiyle geldim. Sizleri çok bekletmeden hemen tarife geçiyorum. Tarifim için ilk olarak yoğurma kabına 2 bardak ılık süt, 1 paket instant maya, dilerseniz yarım paket yaş maya da kullanabilirsiniz. 1 yemek kaşığı toz şeker ekledikten sonra çırpıcı yardımı ile maya ve şeker tamamen eriyinceye kadar karıştırıyorum. Mayanın ve şekerin eridiğinden emin olduktan sonra yarım çay bardağı kadar tereyağı ekledim. Dilerseniz yarım çay bardağı kadar sıvı yağ da ekleyebilirsiniz. Göz kararı olacak şekilde 2-3 bardak kadar un ekledim. Üzerine 1 tatlı kaşığı kadar tuzu ekledikten sonra yavaş yavaş hamuru yoğurmaya başlıyorum. Unu azar azar dikkatli bir şekilde eklemeye özen gösterin. Ben toplamda 5 bardak kadar un kullandım. Unun markasına ve kalitesine göre değişkenlik gösterebilir. Lütfen kontrollü ekleyin. Hamuru bir süre yoğurma kabında yoğurup toparladıktan sonra masada yoğurmaya devam ediyorum. Bu tarz tarifler yaparken dikkat etmeniz gereken en önemli nokta özlü ve güzel bir hamur yoğurmaktır. Hamuru ne kadar güzel yoğurursanız yaptığınız hamur işi tariflerinden o kadar memnun kalırsınız. Ben hamurumu yoğurmaya devam ederken buraya kadar gelmiş olan siz değerli takipçilerimden her zaman olduğu gibi ricam yoruma kalp olur, emoji olur veya tarifim hakkında farklı bir fikriniz varsa bunu da benimle paylaşabilirsiniz. Ayrıca videolarımı sevdiğiniz kişilerle de paylaşarak bana bu şekilde destek olabilirsiniz. Hamurumu yırta yırta yoğurmaya devam ediyorum. Hamur yoğurma kısmını ayrıntılı bir şekilde göstermek istedim. Hamur yumuşak bir hamur olmasına rağmen kıvam aldıktan sonra kesinlikle elinize yapışmayacaktır. Hamuru 4-5 dakika kadar masada yoğurduktan sonra tekrar yoğurma kabına alıyorum. Yoğurma kabının dibine çok az sıvı yağ sürüyorum. Hamuru toparladıktan sonra hamuru yoğurma kabına aldıktan sonra üzerini streçle kapatıp yaklaşık 1 saat kadar mayalandırıyorum. Mayalanma süresi odanızın sıcaklığına göre değişkenlik gösterebilir. Hamur 2 katına çıktıktan sonra hamurunuzu kullanabilirsiniz. Hamuru kalınca bir sofra bezinin içerisine sardım. 1 saat kadar mayalandırdım. Mayalı bir hamur olduğu için ilk etapta hamurun havasını alıyorum. Hamuru yuvarlak bir forma getirdikten sonra hamur kartı ile 8 eşit parçaya böldükten sonra bezelerimi hazırlıyorum.
Bezeleri hazırlarken hepsini göz kararı olarak kestiğimiz için büyük parçalardan başlayarak bu şekilde elimizde yuvarladıktan sonra fazla olan kısmı bu şekilde elimizde alıp küçük olan parçalara ek yaparak hepsini eşit bir şekilde hazırlayabiliriz. Bezeleri hazırladıktan sonra uygun bir tabağın içerisine çok az un serptikten sonra bezelerimi alıyorum. Üzerini streçle kapattıktan sonra temiz bir mutfak havlusuyla kapatıp yaklaşık 15 dakika kadar bu şekilde bezeleri dinlendiriyorum ki daha rahat bir şekilde açılsın. Bezelerimi yaklaşık 15 dakika kadar dinlendirdim. Hızlı bir şekilde açma işlemine geçiyorum. Ben oklava ile açıyorum. Dilerseniz merdane ile de açabilirsiniz. Servis tabağı büyüklüğünde açmanız yeterli olacaktır. Gerçekten oldukça pratik, kat kat ve tel tel bir kete oldu. İlerleyen dakikalarda iç dokusunu da ayrıntılı göstermeye çalışacağım. 125 gram kadar tereyağını erittim. Yarım çay bardağı kadar sıvı yağını ekleyip karıştırdım. İç malzemesini ben tatlı olarak hazırladım. Dilerseniz tuzlu olarak da hazırlayabilirsiniz. 2-3 yemek kaşığı kadar tereyağını erittikten sonra topaklanma oluncaya kadar un eklemesi yapıp daha sonra kokusu çıkıncaya kadar kavurabilirsiniz. Damak tadınıza göre şeker eklemesi veya tuz eklemesi yapabilirsiniz. Seviyorsanız ceviz ekleyebilirsiniz. Hemen hızlı bir şekilde bir tane daha hazırlıyorum. Hamuru yeteri kadar büyütüyorum. Servis tabağı büyüklüğünde açmanız yeterli olacaktır. Ben biraz daha büyük açtım. Yaklaşık 2 yemek kaşığı kadar tereyağı ve sıvı yağ karışımından sürüyorum. Rulet yardımıyla orta kısma gelecek kadar videoda görüldüğü gibi kesiyorum. Hazırladığım iç malzemeyi yerleştirdikten sonra videoda görüldüğü gibi hazırlıyorum. Bezeleri açarken çok fazla un kullanmamaya dikkat edin. Aksi halde hamurunuz kuruyacaktır. Hemen bir tane de yakından göstermeye çalışayım. Gördüğünüz gibi çok fazla un kullanmadan hamuru açtım. 2 yemek kaşığı kadar yağdan sürüyorum. Rulet yardımı ile videoda görüldüğü gibi kesiyorum. Daha sonra iç harcından 2 yemek kaşığı kadar serpiştiriyorum. Ben biraz bol kullandım, isterseniz daha az kullanabilirsiniz. İç malzemesini koyduktan sonra videoda görüldüğü gibi katlayarak doluyorum. Doladıktan sonra kenar kısmını bu şekilde içerisine yerleştiriyorum. Daha sonra videoda görüldüğü gibi hazırlıyorum. Bu şekilde hazırladıktan sonra 10 dakika kadar dinlendiriyorum. Dinlendikten sonra bu şekilde elimle büyütüyorum. Bu aşamada kesinlikle oklava, merdane, un kullanmıyoruz. Tepsiye 4 tane yerleşecek şekilde açıyorum. Pasta tabağı büyüklüğünde açmanız yeterli olacaktır. Ketelerin hepsini bu şekilde hazırladıktan sonra her bir tepsiye 4 tane sığacak şekilde ayarlıyorum.
Keteleri yağlı kağıt serdiğim tepsiye aldım. Üzerleri için 2 adet yumurta sarısına 1 yemek kaşığı kadar süt ekleyip güzelce karıştırdıktan sonra ketelerin her yerine gelecek şekilde güzelce sürüyorum. Yumurta sarısını dilerseniz yoğurtla karıştırabilirsiniz. Elimin altında süt olduğu için ben süt karıştırdım. Yumurta sarısını sürdükten sonra ben üzerlerini çatalla çizdim. Önceden ısıtılmış 180 derecelik fırında altı üstü güzelce kızarıncaya kadar ketelerimi pişirdim. Ketelerim fırından çıktı. Hemen ayrıntılı bir şekilde iç dokusunu göstermek istiyorum. Gördüğünüz gibi çok güzel bir şekilde kızardılar. Sizler ketelerin güzelliğini izlerken bu arada ben de videonun sonuna gelmek üzereyim. Sizlere veda edeyim. Bir videonun bir tarifin daha sonuna geldim. Umarım tarifimi beğenmişsinizdir. Tarifimi beğendiyseniz beğenmeyi, kanalıma hala abone değilseniz bu videodan sonra kanalıma abone olmayı, bildirim zilini açmayı lütfen unutmayın. Kendinize ve sevdiklerinize çok iyi bakın. Başka bir tarifte, başka bir lezzette görüşmek üzere. Hoşça kalın. Allah'a emanet olun.